Bugün sizlerle klasik bir portfolyo web sitesi yapmayacağız. Ziyaretçilerin 3 boyutlu bir müzede dolaşarak sizin projelerinizi incelediği bir web sitesi yapacağız. Ve bu web sitede ziyaretçilerin hangi projeye ne kadar baktığını ölçebileceğimiz bir sistem yapacağız. Ve bunların hepsini yapay zekaya prompt vererek yapacağız. Yani hem ön yüzünü hem arka tarafını, bütün entegrasyonları beraber yapacağız. Yani oyunlaştırılmış bir portfolyo web sitesi yapacağız bugün. Aslında bu videoda birçok farklı şeyi öğreneceksiniz. İlk olarak prompt mühendisliği yaparak hazırladığım promptu nasıl sıfırdan oluşturuyorum sizlere detaylı bunları anlatacağım. Sonrasında backend entegrasyonu için kullandığım yapıyı göstereceğim size. Ve bunların hepsini tek bir platform içerisinde yapacağız. İlk olarak promptu Cloud'la beraber oluşturacağız. Backend entegrasyonunu da Abacus AI Supercomputer ile beraber yapacağız. Şimdi bu bütün süreci nasıl yaptım, projeyi nasıl oluşturdum? Hadi gelin birlikte bakalım. Abacus AI ile ikinci videoyu çekiyoruz kanalımızda. Önceki videoya gerçekten güzel tepkiler verdiniz. Ben de ikinci projeyi yapmak istedim. Ayrıca size önceki videoda Chat LLM kısmını göstermiştim. Bu videoda Supercomputer kısmını göstereceğim. Supercomputer kısmı gerçekten çok güzel. Şimdi UI'da bakın burada sizi yönlendireceğiniz bir Supercomputer kısmı var. Buraya direkt tıkladığınızda detaylı bir şekilde içerisinde ne bulunduğunu gösteren bir UI karşılıyor bizi. Ayrıca videonun başına da belirtmek istedim. Supercomputer'ı detaylı bir şekilde incelemek isterseniz açıklamaya linki bıraktım. Oradan inceleyebilirsiniz. Ve bana yorumlarda da çok fazla sordunuz. Abacus AI'ın aylık ücreti ne kadar diye. Abacus AI aylık ücreti $10. Videonun başına da belirtmek istedim. Şimdi size Supercomputer'dan bahsedeceğim. Sonrasında Cloud'la prompt'u oluşturacağız ve buraya tekrardan geri döneceğiz. Şimdi Supercomputer ne? Supercomputer'ın içerisinde gördüğünüz gibi ekranda Ubuntu var. Ubuntu da bir işletim sistemi. Bilmeyenleriniz için tamamen söylüyorum. Bu işletim sistemini terminalden kontrol edebildiği bir supercomputer var karşımızda. Yani şöyle düşünün. Size sadece bir cevap veren, yani kod yazıp cevap veren bir yapay zeka aracı yok karşımızda. Bildiğiniz internetteki bilgisayar var şu anda. Yani bizim karşımızda şu anda bir bilgisayar bulunuyor. Supercomputer bilgisayarın terminalini kullanabiliyor, dosya oluşturabiliyor, gerekli paketleri kurabiliyor ve yazdığı uygulamayı gerçekten çalıştırabiliyor. Biz bugün JavaScript ile beraber yapacağız aslında ama yani yalnızca JavaScript değil, Python, Node.js, Go, Rust, Java ve C++ gibi Linux üzerinde çalışan farklı dilleri ve teknolojileri de kullanabiliyor. Mesela bununla ne yapabiliriz bilgisayarda? Frontend, backend ve API geliştirilebilir, Docker çalıştırılabilir, GitHub'daki projelerinizi bağlayabilirsiniz. Hazır bir database oluşturabilir. PostgreSQL, MySQL, MongoDB ve Redis gibi database sistemlerini kendiniz kurabilirsiniz. Ayrıca bana yorumlarda çok fazla soruyorsunuz. Burada oluşturduğumuz projeyi biz lokalimize indirebilir miyiz diye. Tabii ki de indirebilirsiniz. Zaten file kısmında, yani dosyalarım kısmından bütün projeyi de görebiliyorsunuz ve indirebiliyorsunuz da. Yani şu anda karşımızda bir bilgisayar var ve o bilgisayarı aktif şekilde kullanacağız. Benim bu projede kullanmamın amacı da şu. Aslında frontend tarafını, yani 3 boyutlu bir müzeyi Cloud'la beraber yapabilirdik tabii ki de. Ama backend'e bağlayamazdık. Backend için farklı platformlarla beraber bağlayabilirdik. Şimdi ilk olarak Cloud'da prompt'u oluşturalım ve aldığımız prompt'u direkt gelip buraya yapıştıracağız. Sonrasında projeyi oluşturmuş olacağız. Şimdi ben prompt'u oluştururken Cloud Fable 5'i kullanmak istiyorum. Ama siz modelden emin değilseniz eğer gelip buradan Root LLM'i seçebilirsiniz. Root LLM'in görevi de şu: hangi modeli kendisi karar veriyor. Yani bu promptu mesela kendisi GPT 5.6 ile oluşturmasını isteyebilir. Yani otomatikmen seçiyor. Tamamen mantık yürütüyor. Ama ben burada Fable 5'i kullanmasını istiyorum. O yüzden direkt seçtim. Şimdi biz teknik bir prompt almamız gerekiyor buradan. İlk olarak bakın, ben teknik bir prompt yazmadım burada. Tamamen prompt istediğimi söyledim. Yani şöyle bir prompt. Bir proje oluşturacağım dedim. 3 boyutlu bir müze projesi ve kendimden bahsettim. Ben 3 boyutlu web siteler yapan bir yazılımcıyım ve oluşturmak istediğim projede 3 boyutlu bir müze projesi. Bunu Supercomputer'la beraber yapacağımdan bahsediyorum. Ve sonrasında gerçek bir müze atmosferi yapmasını söylüyorum. Şimdi bakın, burada bir aslında hiyerarşi var. Yani öyle düşünebilirsiniz direkt. İlk olarak özelden başlıyorum. Kendimden başlıyorum.
Sonrasında neyi kullanacağımı söylüyorum aslında. Süperkompüteri kullanacağımı söylüyorum. Burada daha farklı bir şey de olabilirdi. Yani yapay zekâya gerçekten çok detaylı bir şekilde açıklamamız gerekiyor. Burada mesela müze atmosferi olacağını söylemem lazım. Çünkü onu düşünmesi gerekiyor. Eğer bunu söylemezsem aslında kendisi düşünemez. Orada dümdüz bir oda da çizebilir. Yani küp içerisinde bir oda da çizebilir. Bu şekilde söylediğimde ışıklı bir müze ortamı olduğunu biliyor. Kopyalama diyorum. Bu da önemli. Bütün promptlarımda kullanırım ben bunu. Tam olarak kopyalama, sadece atmosferini yap diye söylüyorum, belirtiyorum. Ve benim fikrim olarak da bu bir portfolyo web sitesi söylüyorum. 3 boyutlu bir müze. Hala bakın detaylı şekilde açıklıyorum. Ve 6 görselden olduğunu söylüyorum. 6 proje şeklinde olacak. Burada detaylı bir şekilde işte klavyede E'ye basınca projenin detayını göreceğini söylüyorum. Klavyedeki sağ sol ok tuşlarıyla hareket edebildiğini ve zıplamayı çalıştırmaması gerektiğini söylüyorum. Bunu da söylemeniz lazım. Çünkü zıplama projede gereksiz bir hareket olur. İşte bunların hepsini düşünmek gerekiyor. Ben bu promptu yazmadan evvel zaten bu şekilde tek maddeli değil de genelde paragraf halinde yazıyorum. Sonrasında yazdığımı tekrardan cloud'a atıyorum. Bunu düzenle diye. O bu şekilde tek liste halinde veriyor bana. Yani aradaki fark tamamen bu. Şimdi buradaki deneyim kısmında da premium portfolyo web sitesi olması gerektiğini söylüyorum. Burada diğer projelerimde de yaptığım gibi teknolojiden çok detaylı bir şekilde bahsediyorum. Çünkü prompt'a bunu yazması gerekiyor. Burada React kullanacağız ve 3JS, React 3 Fiber. Yani React 3 Fiber'ı kullanmamız lazım burada ya da o zaman Vanilla JavaScript ile yapacağız. Genelde hep React 3 Fiber kullanıyorum. Işıklardan bahsettim. Işıklarda tatlı sarı ışık kullanmasını söyledim. Yani soğuktan ziyade gerçek bir müze havası vermeye çalışıyorum yani. Ben bu promptları ikiye böleceğim. Birinci promptta sadece ön yüzü yapacağız. İkinci promptta da backend'i bağlayacağız. O yüzden benim planladığım birinci prompt bu şekilde dedim ve ikinci promptta da backend'e bağlayacağımızı ana kısmı söylüyorum. Plandan bahsediyorum ve şimdi bunu gönderiyorum. Bize promptu verecek. Sonrasında süperkompüter kısmına geçeceğiz. Aslında iki promptu da verdi. Hemen size göstermek istiyorum. Bakın 25 saniye düşündü. 25 saniye içerisinde iki promptu da verdi. Gerçekten iyi bir süre bu. Şimdi birinci promptta dediğim gibi tamamen frontend'i halledeceğiz. Yani ön yüzdeki o bütün müzeyi oluşturacağız. İkinci promptta bütün database ile bağlantısını backend entegrasyonu birlikte yapacağız. Eğer aralarda hata çıkarsa tabii ki de müdahale edeceğiz. Ben şimdi ilk olarak bunu kopyalıyorum ve süperkompütere geliyorum. Buraya yapıştırıyorum. Şimdi başka hiçbir şey yapmama gerek yok. Zaten otomatik kendisi eksik bir şey varsa tamamlayacak. Çünkü karşımızda bir bilgisayar var. Ve bunu gönderiyorum. Şimdi çalışmaya başlayacak. Hala çalışıyor ama büyük bir çoğunluğunu yaptı. Yani projenin temelini kurdu. Ben sadece size şunu aktif şekilde göstermek istiyorum. Bakın sağ tarafta açılan ekran aslında bir ön izleme değil. Yani biz genelde yapay zeka araçlarında sağ tarafta ön izlemeyle projeyi görüyoruz ya. Bu o değil. Burada bir bilgisayar açık. Yani bildiğiniz gerçekten bir bilgisayar var. İşte süperkompüterin mantığı bu. Şu anda bir virtual desktop görüyorsunuz. Önceki videolarımı belki bilenleriniz vardır. GPU kiralamıştım ve tarayıcı da açmıştım. Orada da tarayıcının içerisinde bir bilgisayar açmıştık. Burada da aynı mantık var. Şu anda bir bilgisayar açık karşımızda. O yüzden bakın biraz ağır çalışacak. Bakın ve yavaş ağır çalışıyor. Biraz da kendisi de dönüyor. Çünkü tarayıcının içerisine bir virtual desktop açmak ağır çalışmasına sebep olur. Çünkü uzaktan bağlanıyoruz. Tamamen bir bilgisayara bağlıyız şu anda. Bakın yani inanılmaz güzel bir şey. Çünkü Ubuntu ile projeler geliştirdiğinizde bu şekilde hızlı sonuç görebilirsiniz. Ben çok seviyorum. Ayrıca file kısmı da var. Size burayı da detaylı göstermek istiyorum. Daha demin de söyledim ama file kısmında bakın bütün projeyi görebiliyorsunuz ve indirebiliyorsunuz. Buraya tıkladığımda bakın otomatik şekilde indiriyor. Tüm projeyi oluşturdu. Şimdi burayı kapatıyorum ki biraz daha detaylı görelim diye. Oluşturduğu dosyaları burada gösteriyor ve neler yaptığını çok detaylı bir şekilde bu şekilde gösteriyor. Ve gerçekten çok uzun bu arada. Hani detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz siz neler yaptığını. Şimdi
Bir bulut sistemi olduğu için URL'i zaten kendisi veriyor. Ayrıca siz burada da kendi domaininizi de bağlayabilirsiniz. Şu anda biz bir şey bağlamadığımız için ben direkt buraya tıklıyorum ve proje açılıyor. Bakın bu şekilde loading koyması da iyi bir şey. Ki bir anda yüklenemez zaten böyle bir proje. Şimdi buraya tıklıyorum ve gezinti yapalım. Burada projeyi görmek için E'ye tıklıyorum ve detaylı bir şekilde bahsetmiş. Gayet iyi. Ben şurayı çok sevdim. Size de hemen onu göstermek istiyorum. Bakın aslında burada dönen bir model. Boşu boşuna dönmüyor. Burası kullanıcıyı harekete geçiren bir kısım. Yani tablolardan hariç olarak mesela E'ye tıklıyorum. Bakın Get in Touch diyor. Yani burada biz buna tıkladığımızda bize mail atacak ve kullanıcının sizinle iletişime geçmesini sağlayacak kısım. Yani bu şekilde dinamik portfolyolar aslında çok fazla işinize yarar. Çünkü sadece Türkiye'de düşünmeyin çalıştığınızı. Yani globaldeki çoğu insan, dünyadaki çoğu insan bu şekilde 3 boyutlu portfolyoları çok fazla seviyor. Çünkü aslında herkes klasik web sitelerden bıktı ve bu şekilde yaratıcı web siteleri çok çok daha fazla seviyorlar. Ve sizinle iletişime geçen insanların da kalitesi aslında yüksek oluyor böyle web siteleriniz olduğu zaman. Bununla alakalı detaylı bir videoda yapacağım. Ben size bu şekilde farklı farklı projeler gösteriyorum sürekli. Şimdi burası gayet düzgün çalışıyor. Şimdi bunu database'e bağlayalım ve detaylı bir şekilde bakalım. Ama ben şuradaki dönen modeli çok sevdim bu arada. Şimdi tekrardan Chat LLM kısmına geliyorum ve promptu verelim. Şimdi Cloud'un daha demin hazırladığı promptu alıp buraya kopyaladım. Yani burada bizim yapacağımız tek şey şu. Benim bir panele ihtiyacım var bu verileri görebilmem için. Hani sonuçta o mesela şuradaki projeye ne kadar bakılmış. Bakın buradaki şeyden bile geçemiyorum ya, mükemmel değil mi? Bakın buradan geçemiyorum. Çok gerçekçi yapmış. Bayağı iyi olmuş. Mesela buraya çarpsak aynen buradan da geçirmiyor. Ya daha fazla da düzeltilir bu arada. Hani oda oda yapılabilir gibi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi mesela ben buraya tıkladım. Ve buraya kaç kez geldim baktım. İşte diğerlerine hangisine baktım. Burada isim isim biz panelde göreceğiz. Şimdi bunu görebilmemiz için bizim ayrı bir proje yapmamız lazım. O yüzden bu URL'den hariç olarak düşünmüyorum da şifreli bir panel yapacağız. Bu şekilde dashboard dediğimiz zaman aslında bir panele ulaşacağız ve panelde şifreli şekilde bütün verilerimizi görebileceğimiz bir yapı olacak. Ben de bu prompta aslında tam olarak 10 dedim. Asla projeyi değiştirmemesi gerektiğini söyledim. Yani şu anda olan projeyi değiştirmeyelim frontend'ini. Tamamen dashboard'a bu şekilde bağlamasını gerektiğini söyledim. Yani /dashboard yazıp URL'de göstermesini söyledim. Bir şifre belirleyin buraya. Hani ben şu an random bir şifre yazdım. Siz gerçekçi bir şifre yazarsınız ve o şekilde panele girersiniz. Sonrasında bakın burada database'de kullanacağı kısımları koydum. Bu arada bu promptu aşağıya paylaşacağım. Siz de alıp kullanabilirsiniz kesinlikle. Bildiğiniz burada aslında teknik biraz da database tarafındaki API kısmından bahsediyorum. Nasıl kuracağından tamamen bahsettim. Burada işte ismi almasını söyledim, projenin ismini. Çünkü projenin ismini bilmezsek aslında hangi projede dolaştığını da bilemeyiz. Bu tarz belirleyici faktörler var. Şimdi bunu gönderiyorum. Bir database kuracak ve tekrardan sağlıklı bir şekilde kurulduğunu bana belirtmesini söyledim. Birazdan çıkan sonuca bakalım. Şimdi database'i kurdu. Size detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde dashboard login şeklinde yazdığımızda bizi ilgili yere götürüyor. Bu şekilde bir giriş ekranımız olacak. Şimdi burada password'ü kesinlikle kolay bir şey yapmayın. Sizin portfolyonuz olduğu için öneri olarak söylüyorum. Ben buraya kısa bir şey koydum şimdi videoda göstermek için ve giriş yapıyorum. Şimdi bakın fark ettiyseniz bir giriş yapan var. Çünkü sadece biz girdik bilgisayarda ve burada saniyesine kadar gösteriyor. Şimdi diyelim ki bakın bu hiç görüntülenmemiş 5. kısım. Bu projeye gelelim biz. Ve 5.'ye bakalım. Gerçekten burada görüntülenme alacak mı?
Buraya geliyorum ve onu arıyorum. Buradan geçemiyoruz. Şu hiç görüntülenmemiş. Bakın önüne geldim. Buraya E'ye tıkladım. Şimdi bakalım görüntülenme alacak mı? Tekrardan geliyorum buraya. Dashboard diyorum. Bakın görüntülenme aldı. Evet, anlık olarak gerçekten işliyor ve toplam ne kadar web sitenizde bulunmuş saniye olarak gösteriyor. Bu arada %100 hani saniyeler tutmayabilir normal olarak. Şimdi bu gerçekten değerli bir şey ve ben bunu portfolyomda yapmayı düşünüyorum. Şu anda portfolyomu güncelliyorum. O yüzden bu şekilde farklı farklı web siteler yapıyorum. Benim de işime gerçekten yarıyor ve size de detaylı şekilde böyle göstermek istiyorum. Bu arada bu şekilde oyunlaştırılmış web siteler çok fazla var. Hem ödül alan web sitelerde. Umarım siz de bu arada Süper Computer kısmını beğenmişsinizdir. Ben gerçekten beğendim. Ve bu şekilde farklı farklı aslında Abaküs'ü test etmiş olduk. Birçok farklı bölümlerinde. Asıl en önemli kısmı da size göstermek istiyorum. Biz ne kadar kredi yedik? Şimdi kredileri burada detaylı bir şekilde görebiliriz ne kadar yediğimizi. Profil kısmına giriyorum. Bu arada bakın ben bu projeyi aslında 3 kez yaptım. Ve Cloud'la beraber de defalarca prompt almaya çalıştım. Yani burada 3 proje Fable 5 ile yapıldı. Ve Cloud'la beraber aslında prompt hazırlığı yapıldı. Şimdi bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor ve profile tıklıyorum. Benim toplam 20.000 kredim vardı. Yani 12.000 krediyi kullandım. 13.000 krediyi ama 13.000'i aslında 3'e böleceğiz. Yani 4.333 gibi bir kredi yapıyor proje başına. Aslında baktığınızda büyük bir proje yapıyoruz. 3 boyutlu 3GS'e bir proje yapıyoruz. Yani Webable 5 kullanıyoruz. Hani yüksek bir model kullanıyoruz. Bu yüzden kredi yemesi de çok normal. Kredileri de bu şekilde detaylı bir şekilde göstermek istedim size. Umarım siz de Abaküs AI'yı beğenmişsinizdir. Çünkü ben gerçekten çok sevdim. Yani siz de sonucu görüyorsunuz. Hızlı bir şekilde üretim yaptı. Ve genelde bu şekilde takılmadan hızlı üretim yapan platformlar gerçekten çok az. O yüzden size Abaküs'ü ikinci kez göstermek istedim. Ve ben çıkan sonuçtan çok memnunum bu arada. Yani zaten Cloud'la beraber yaptık. Hani Cloud Fable 5 zaten iyi. Yani oradan prompt'u bu şekilde detaylı almasaydık iyi bir sonuç alamazdık. Prompt burada çok önemli. Prompt mühendisi yapmak. O yüzden Cloud'u da açık bir şekilde size söylemek istedim. Süper Computer kısmıyla da database'e bağladık. Bu şekilde güzel bir portfolyo çıkarttık. Yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Biliyorsunuz ben yorumları aktif şekilde okuyorum. Orada aklınızda herhangi bir soru kaldıysa bana yazabilirsiniz. Ve yorumları istediğiniz dilde yazabilirsiniz bu arada. Türkçe, Almanca, Fransızca hiç fark etmez. Ben zaten aktif şekilde yapay zekayı kullanıyorum. O yüzden yorumları aktif şekilde okuyup cevap veriyorum. Ve globale de ulaşması için aslında dil destekli yapıyorum tüm videoları. Bu yüzden yabancı dilde yorum yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.